Selam arkadaşlar. Bugün size yıllanmış sirkemi göstereceğim. Alkolün yıllanmışı çok kaliteli olur da sirkenin yıllanmışı güzel olmaz mı? Tabii ki sirkenin de yıllanmışı çok güzel oluyor. Alkolü tavsiye etmiyoruz. Alkol hem dinimizce uygun değil hem de sağlığımız için zararlı. Ancak sirke Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği sağlık için çok önemli bir şifa. Aynı zamanda dinimiz için de sağlığımız için de uygun. Şimdi arkadaşlar hadi geçelim yıllanmış sirkeme. Yıllanmış diyorum. Yani bana göre aylar geçmiş olan sirke yıllanmış arkadaşlar. Yıllarca beklenmiş bir sirke değil belki ama bir yıla yakın bir sirkem arkadaşlar bu. Bu bir türev sirkesi arkadaşlar. Yani üzerine şeker koyup, su koyup aynı anası ve posasıyla birlikte süzdükten sonra aynı anası ve posasıyla birlikte yaptığım sirke arkadaşlar. Bu sirkede size daha önce gösterdiğim süzme yöntemini kullanıyorum. İçine arkadaşlar serum hortumunu anaya, yani çöken anaya yakın ağzını uzattım. Bir mandal yardımıyla aşağıda yağ şişesi arkadaşlar, boş yağ şişesi, hijyen hale getirdikten sonra, yıkadıktan sonra yağ şişesini arkadaşlar şimdi sirke depolama olarak kullanacağım. Bakın sesi duyuyorsunuz. İçinde şıkır şıkır arkadaşlar akmaya devam ediyor. Evet. Bu sirke videosu da arkadaşlar süzme üzerine oldu. Yıllanmış, aylanmış diyelim buna. Aylarlanmış. Sirkemi süzme videosu arkadaşlar. Bakın o biraz daha koyu renk aldı. Ve posası yine dibinde. Bakın kat kat analar görüyorsunuz. 2 kat, belki 3 kat ana var arkadaşlar. Size nasıl göstereyim? Şöyle parmağımla. Bakın burada bir kat var. Burada bir kat daha var. Bir de üzerinde ince bir tabaka vardı. Bir kat daha orada o vardı. Bir kat da ince bir ana vardı arkadaşlar. 3 kat ana yapmış arkadaşlar. Evet, bu videom da bu kadar arkadaşlar. Sahi bu arada bir şey daha ilave edeyim. Hocam naylon şişede, plastik şişede yapmayın diyorsunuz ama siz plastik şişelerde saklıyorsunuz. Plastik şişelerde yapıyorsunuz. Arkadaşlar şu anda elimdeki bütün cam şişeleri sirke yapmaya kullandığım için elimde cam şişe kalmadı. Mecburen plastik şişelerde yaptım. Bunlarda olmuyor mu? Bunlarda tabii ki oluyor. Size daha önce söylemiştim. Bunlarda da mutlaka sirkeniz oluyor. Ancak arkadaşlar en güzeli cam şişelerde yapmak tabii ki. Ve ben bunu temizlik işlerinde kullanabilirim. İçmesi hafif olduğu için içmek için kullanabilirim. Ne amaçlı kullanmak isterseniz kullanın arkadaşlar. Alkolün, şarabın yıllanmışı olur da sirkenin olmaz mı? Tabii ki sirkenin de yıllanmışı çok daha değerli, çok daha kaliteli oluyor. Yıllanmış olmasının üzerindeki, yani yıllanmış olma kelimesindeki amaç fermente işleminin uzun yıllarca sürmesi ve sirkenin asidinin daha kaliteli hale gelmesi. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.